Merhaba, iyisinizdir umarım. Serimizin ilk videosu olan karakter controller kullanarak karakter hareket ettirme videoma hoş geldiniz. Karakter controller konusunu tek videoya sığdırmayacağım arkadaşlar. Bu part biraz teorik ağırlıklı olacak. Önce karakter controller nedir, özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır ona bakacağız. Sıkılmamaya çalışın bu videoda. Hazırsanız hemen başlayalım. Boş bir URP projesi oluşturduk. Hızlıca sahnemizi oluşturalım. Plane ekliyoruz. Transformer'ları resetliyoruz. Boş bir player game object yaratalım. Ve yine transform'ını resetleyelim. Player'a child olarak 3D capsule ekleyelim. Bu kapsülün collider'ını kaldıralım. Çünkü karakter controller kendi kapsül collider'ını ekliyor ve kullanıyor. Onun için bu collider'a ihtiyacımız yok. Transform'ı sıfırlayalım. Game object'imize karakter controller'ı ekleyelim. Şimdi dilerseniz Inspector'da görünen karakter controller özellikleri nelermiş onlara bir bakalım. İlk sırada slope limit var. Bu karakterin tırmanabileceği maksimum eğimi belirtir. Yani karakterin bu tepe bana fazla dik, ben buraya çıkamam veya bu tepenin eğimi benim çıkabileceğim uygunlukta, ben buraya çıkarım dediği nokta aslında. Hemen kısa bir animasyonla gösterelim. Zeminimiz, bir karakterimiz ve bir de eğimli tepemiz olsun. Zemin ile tepe arasındaki açı Inspector'da girdiğimiz değer olan 45'ten küçük veya eşitse karakterimiz bu tepeye tırmanabilecektir. Ama eğer bu değer, şöyle dik bir eğim koyalım, 45'ten büyükse karakterimiz buraya çıkamayacaktır. İkinci özelliğimiz Step Offset. Bu da karakterin adım atabileceği basamak yüksekliği ya da karakterin aşabileceği engel yüksekliği diyebiliriz buna. Yani küçük bir engele takılmadan çıkabilsin istiyorsak burayı ayarlayacağız. Mesela Step Offset'imiz 0.3 metre girilmiş Inspector'da. Bu da karakterimizin 30 santimlik basamaklardan takılmadan çıkabiliyor anlamına gelir. Bunu da hemen animasyonda gösterelim. 3 basamaklı bir merdivenimiz olsun. İlk iki basamağımızın yükseklikleri 30 santimden küçük olduğunu düşünelim. Üçüncü basamağımızın da 30'dan büyük olduğunu düşünelim. Ve karakterimiz şu şekilde davranacaktır. İlk iki basamağa çıkacak. Üçüncü basamakla takılacaktır. Üçüncü sırada gizemli bir ayarımız var arkadaşlar. Skin Width. Bu karakterin collider'ının çevresine, yani şöyle karakterimizi ortaya alalım. Karakter controller kapsül collider ekler arkadaşlar. Bu skin width'te bu collider'ın, kapsül collider'ın etrafına Inspector'da girilen değer kadar uzaklıkta e, bir tampon bölge oluşturur aslında. Yeni bir skin oluşturur. Bunun amacı karakterin duvarlara veya collider'a tam olarak yapışmaması ve fizik hesaplarının daha stabil çalışması. Bu değer 0 veya 0'a çok küçük, çok yakın bir değer olursa karakterin duvarlara yapışması gibi nedenlere sebep olur ve hesaplamalarda karışıklıklara neden olur. Unity'nin manuelinde bu değerin yarıçapın, yani Inspector'da gördüğünüz radius'un %10'undan büyük bir değer girilmesi önerilir. Bir sonraki özelliğimiz Min Move Distance. Bu karakterin hareket edebilmesi için minimum bir mesafeyi belirler. Çok küçük hareketlerde gereksiz hesaplamalar yapmaması için böyle bir özellik konulmuş. Bir nevi buna da threshold diyebiliriz aslında. Center, Radius ve Height kapsül collider'ı tam karakterimizin üzerine oturtmamıza yarar. Karakter kontrol özelliklerimiz de bunlardı arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Scripts klasörümüzü oluşturalım. Buraya Player Movement adında bir script yaratalım ve açalım. Hemen karakter kontrol referansımızı scriptimize ekleyelim.
Sonrasında move metodunu update içerisinde çağırıyoruz. Şimdi bu metot bizden bir değer istiyor. Parantez içerisine ne yazacağız ona bakalım. 2 tane formül yazıyorum şimdi. Formülleri görünce zaten ben bunu biliyorum diyeceksiniz. Sayısalcı olmayıp da Unity öğrenen pek yoktur herhalde aramızda. İlk formülümüz x eşittir v çarpı t. Yani alınan yol eşittir sürat çarpı zaman. Alınan yol metre cinsinden. Süratimiz de metre bölü saniye cinsinden. Bunlar büyüklük arkadaşlar. Hiçbir vektörel özellikleri yok. Şimdi ikinci vektörümüzü yazalım. İkinci formülümüz delta x eşittir hız çarpı zaman. Yani yer değiştirme eşittir hız çarpı zaman. Fark ettiyseniz x'in ve v'nin üzerlerine ok işareti koydum. Bu ok işareti bu değerlerin vektörel bir büyüklük olduğunu gösteriyor. Şimdi bu metodu da bizden arkadaşlar delta x yani yer değiştirme vektörü girmemizi istiyor. Şimdi formülü biraz daha açalım. Hızımızın bileşenleri nelermiş ona bakalım. Hızımız da arkadaşlar bir yön vektöründen ve süratten oluşuyor. İlk formülden geliyor bu sürat. Onunla aynı. O zaman ben move metodu içerisine bir yön, sürat ve zaman değeri girersem karakterimi hareket ettirebilirim. Hemen deneyelim. Şimdi karakteri sadece x ekseninde yani 1, 0, 0 doğrultusunda hareket ettireceğiz. Süratimiz de saniyede 5 metre olsun. Son olarak da delta time'ımızı ekleyelim. Kapsülümüzü y ekseninde bir birim yukarı koyuyoruz. Aynı şekilde collider'ımızı da ayarlıyoruz. Tam kapsülün üzerine gelecek şekilde y ekseninde bir birim yukarı alıyorum. Ve play moda geçiyoruz. Karakterimiz hareket etmedi. Bakalım neden? Çünkü script'imizi eklememişiz. Player movement script'ini ekliyoruz. Karakter kontrol referansını ekliyoruz. Tekrar çalıştıralım. Evet, yine hareket etmedi. Aslında player gidiyor ama kapsül gitmiyor. Bakalım neden? Çünkü child olarak atmamışız kapsülü. Düzeltiyoruz. Çalıştıralım. Evet, karakterimiz x ekseninde hareket ettirmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi script'imize bir timer ekleyelim. Gerçekten karakterimiz saniyede 5 metre mi yol alıyor? Ona bir bakalım, kontrol edelim. Çalıştırıyoruz. Karakter 1 saniye hareket edip duracak. Şimdi şu karelerin her biri 1 metreye 1 metre ölçülerinde. Zemin rengini biraz açayım. Biraz daha belirgin olsun kareler. Tekrar çalıştıralım. Ve karakter 1 saniye sonunda 5 kare ilerliyor mu görelim. Güzel. Şimdi ilk challenge'ımızı verelim arkadaşlar. Sizden karakteri 1-0-1 yönünde yine 5 metre bölü saniye sürat ile 1 saniye boyunca hareket ettirmenizi istiyorum. Burada süratin sağlamasını yapacağız. Karakterimiz gerçekten saniyede 5 metre mi yol almış onu kontrol edeceğiz. Bunu da Pisagor teoremi ile alınan yolu yani x'i bulacağız. Sonra x eşittir v çarpı t formülünde her şeyi yerine koyarak süratimizi hesaplayacağız. Başlangıçta ben süratimin 5 metre bölü saniye olmasını istiyordum. Ama gerçekten 5 metre bölü saniye mi çıkıyor? Onu karşılaştırmanızı istiyorum. Yorumlara cevaplarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videonun başında da challenge detaylarını paylaşacağım. Görüşmek üzere.